ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Barak, Batı bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil, emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir, diye yazdı. ABD Büyükelçisi'nin sözleri Sykes-Picot anlaşmasını yeniden gündeme getirdi. GZT-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Sykes-Picot anlaşmasının Orta Doğu'yu şekillendirmedeki rolünü 10 başlıkta anlatacağız. Sykes-Picot Anlaşması'nın tarihi arka planının ana aktörü hiç kuşkusuz İngiltere'dir. O tarih itibariyle artık Osmanlı sonrası döneme hazırlık yapan İngiltere. Aslında İngiltere'nin 19. yüzyıl boyunca takip ettiği dış siyaset ile tamamen zıt bir hazırlıktı bu. Zira söz konusu yüzyılda İngiltere'nin en hayati amacı Tacın Mücevheri namlı Hindistan üzerindeki hakimiyetini korumaktı. Bunun için İngiltere, Hindistan'a yönelebilecek her türlü tehdidin hem karadan hem de denizden yolunu kapama çabasına girişti. Örneğin Hint Okyanusu'nun bütün giriş noktalarını kontrolü altına aldı. Hindistan'a doğrudan tehdit oluşturabilecek Ras el Hayme merkezli Kavasım kabilesinin deniz kuvvetini yok etti ve Körfez'deki bütün gemileri korsanlıktan men ederek daha barışçıl bir faaliyete, ince avcılığına yönlendirdi. İngiltere ayrıca Hindistan'ı tehdit edebilecek büyük güçlere karşı tampon görevi görebilecek yerel karasal güçlerin varlığının devam etmesi yönünde politika takip etti. 19. yüzyıl başında Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etti. Mısır'da güçlenen ve nihayetinde Osmanlı Devleti'ni dahi tehdit eden Mehmet Ali Paşa'ya karşı da. Kırım Savaşı'nda da Rusya'ya karşı. Aslında 19. yüzyıl boyunca Rusya'nın Osmanlı karşısında kazandığı askeri zaferleri büyük toprak kazançlarına dönüştürememesi de büyük oranda İngiltere'nin desteği sayesinde oldu. Ancak bu durum 19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya'nın göz alıcı yükselişiyle tamamen değişti. Almanya, İngiltere için Fransa veya Rusya'dan daha tehlikeli bir güçtü. Bunun sebeplerini Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers adlı kitabında detaylandırır. İlk olarak Almanya, Rusya'dan daha az nüfusa sahip olsa da hem İngiltere'den hem de Fransa'dan daha fazla nüfusa sahipti. Milli birliğini çok geç sağlamıştı. Ancak 1871'de Fransa'yı hezimete uğratabilecek bir askeri güçtü. Almanya ayrıca sanayi gücü olarak da yükseliyordu. Demir ve çelik üretiminde 1890 yılı itibarıyla Fransa'yı, 1900 itibarıyla İngiltere'yi geçmişti bile. 1913'te ise tek başına İngiltere ve Fransa'nın ürettiği toplam demir çelikten daha fazlasını üretiyordu. Almanya dünya sanayi üretimindeki payını da yükseltti. 1880'de İngiltere'nin dünya sanayi üretimindeki payı %22.9 iken Almanya'nın payı %8.5'ti. 33 yıl sonra roller değişmişti. 1913'te İngiltere'nin payı %13.6 iken Almanya'nın payı %14.8'di. Almanya bir kara gücüydü. Bu haliyle de aslında deniz gücü olan İngiltere'den daha çok Fransa ve Rusya için daha büyük tehditti. Ancak Almanya deniz gücü de olmak istiyordu. Nitekim takip eden 10 yıllar Almanya'nın deniz kuvvetlerini büyütmesine şahitlik etti. İngiltere bu silahlanmaya kayıtsız kalmadı. O da kendi deniz kuvvetlerini büyüttü. Ancak kapatılması gereken fark büyüktü. 1880'de İngiltere'nin savaş gemilerinin tonajı Almanya'nın savaş gemilerinin tonajının yaklaşık 7,5 katıydı. 1914'te ise sadece 2 katı. Netice ise büyük savaş. Osmanlı Devleti'nin İngiltere, Fransa ve Rusya ittifakı karşısında Almanya, Avusturya, Macaristan'la 1. Dünya Savaşı'na girmesi, İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot Anlaşması'nın arka planı. Ancak bunun öncesi var. Savaş patladıktan yaklaşık 7 ay sonra 4 Mart 1915 günü dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Sazonov, İngiltere ve Fransa'nın St. Petersburg büyükelçilerine bir mektup yolladı. Sazonov mektupta İstanbul şehri dahil olmak üzere İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ve çevrelerinin Rusya'nın parçası olması gerektiğini savundu. Elbette Rusya'nın bu talebi yeni değildi. 19. yüzyıl boyunca takip ettiği ancak İngiltere ve Fransa tarafından engellenen bir talepti. Ancak artık koşullar farklıydı. Büyük savaş süre gidiyordu ve Çanakkale geçilmezdi. İngiltere Rusya'nın talebini resmen 12 Mart günü, Fransa ise bir ay sonra 10 Nisan günü kabul etti. Karşılığında ise Rusya, Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun geri kalanı üzerindeki taleplerini kabul edecekti. Fransa'nın onayından yaklaşık 2 hafta sonra İngiltere, Fransa ve Rusya bu sefer İtalya ile Londra Anlaşması'nı imzalayacak ve savaşa girmesi karşılığında Antalya ve çevresinin İtalya'ya bırakılması sözünü verecekti.
İngiltere kısa bir süre sonra Mekke Şerifi Hüseyin ile de görüşmelere başladı. Mektuplar üzerinden yürüyen görüşmeler, Şerif Hüseyin'in 14 Temmuz 1915 tarihli dönemin Mısır'ın sömürge varisi Henry McMahon'a yolladığı mektubuyla başladı. Hüseyin mektubunda Arap halkının kendi yönetimlerini üstlenme kararı aldığını ve buna destek olmanın İngiltere'nin menfaatine olduğunu iddia etti. Hüseyin mektubunda ayrıca kurulmasına destek istediği Arap devletinin sınırlarını da çizdi. Kuzeyde Mersin ve Adana'yı da içine alacak şekilde 37. enlemden güneyde Hint Okyanusu'na, doğuda İran sınırı ve Basra Körfezi'nden, batıda Kızıldeniz ve Akdeniz'e uzanan, Aden'i İngiltere kontrolünde bırakan bir Arap halifeliği. Taraflar arasında karşılıklı mektuplaşmalar takip eden aylarda devam etti ve McMahon 24 Ekim 1914 tarihli ikinci mektubunda İngiltere'nin Şerif Hüseyin'in çizdiği sınırları özellikle Akdeniz kıyılarını hariç tutarak kabul ettiğini bildirdi. Karşılıklı mektuplaşma 10 Mart 1916 tarihli McMahon'un 5. mektubuyla sona erdi. Bu mektuptan tam 4 ay sonra 10 Haziran 1915 günü Şerif Hüseyin sözünü verdiği Arap isyanını Osmanlı Devleti'ne karşı başlattı. Şerif Hüseyin ve McMahon arasında bu mektuplaşmalar süre giderken İngiltere hükümeti Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki kendi emellerinin tam olarak ne olduğunu netleştirmeye çalışıyordu. Bunun için 8 Nisan 1915 günü bakanlıklar arası bir komite kurulmuştu bile. Komite yaklaşık 2,5 ay sonra 30 Haziran 1915 günü raporunu tamamladı. Komitenin en genç üyesi henüz 36 yaşındaki Sir Mark Sykes, komitenin hazırladığı raporu yanına alarak uzun bir seyahate çıktı. Sofya üzerinden ilk önce Çanakkale'ye uğradı. Oradan sırasıyla Mısır, Yemen, Hindistan, Irak ve Körfez emirliklerini ziyaret ederek buralarda görev yapan İngiliz askeri ve sivil yetkililerle rapor üzerine fikir alışverişinde bulundu. Sykes İngiltere'ye Kasım ayında döndü ve ayağının tozuyla Fransa ile Osmanlı topraklarının paylaşımı üzerine yapılan ilk toplantıya katıldı. İkinci toplantı 10 gün sonra 23 Kasım günü yapıldı ve bu toplantıya Fransa'yı temsilen François George Picot katıldı. İkinci toplantının ardından George Picot hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Fransa'ya döndü. Bir ay sonra da 3. toplantı için Londra'daydı. Bu toplantıya daha detaylı bir teklifle gelen George Picot ile Mark Sykes takip eden günlerde yoğun görüşmeler yürüttü. Nihayetinde ikili 1916 Ocağı'nın ilk haftası ortak bir metin ve metne ekli bir harita üzerinde anlaştı. Tarafların nihayetinde onayladıkları metne ve ekli haritaya göre bugünkü sınırları ile Lübnan'ın tamamı, Suriye'nin Akdeniz sahilleri ve Türkiye'nin ise güneyde Hatay'da dahil Mersin, Şırnak ve Sivas illerini kapsayan üçgenimsi bölge Fransa'nın, Irak'ın Bağdat'tan Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgesiyle Filistin'deki Hayfa ve Akra limanları İngiltere'nin olacaktı. Geri kalan bölgede ise bir Arap devleti veya devletleri kurulacaktı. Ancak bu Arap devleti tam bağımsız olmayacaktı. Zira geri kalan bölge 2 alt bölgeye bölünecek. Bir bölümü Fransa'nın, diğeri ise İngiltere'nin nüfuzu altında olacaktı. Ayrıca Kudüs ve civarının da dahil olduğu Filistin'in kuzey yarısında ise uluslararası bir idare kurulacaktı. Sykes ile Picot metni ve haritası ilk önce İngiltere ve Fransa hükümetleri tarafından değerlendirildi ve Rusya tarafına sunuldu. Rusya, Sykes-Picot anlaşmasını 26 Nisan 1916 tarihinde Fransa'nın Petersburg Büyükelçisi'ne yolladığı mektupla onayladı. Aynı mektupta zaten işgali altındaki Artvin, Ardahan, Kars illeriyle Fransa'nın iddia ettiği topraklar arasında kalan bölgeyi de talep etti ki bu bölge Trabzon, Erzincan, Tunceli, Bitlis, Van ve Siirt illerini içeriyordu. Fransa, Büyükelçisi'nin aynı gün yolladığı mektupla Rusya'nın yeni talebini de kabul etti. Fransa, Sykes-Picot anlaşmasını resmi olarak 9 Mayıs günü onayladı. İngiltere ise bir hafta sonra 16 Mayıs günü. İngiltere aynı gün Sazonov-Paleolog olarak tarihe geçen anlaşmayı da resmi olarak onayladı. Sykes-Picot ile beraber anılması gereken son anlaşma İngiltere, Fransa ve İtalya arasında varılan ve taraflarca 18 Ağustos ve 26 Eylül 1917 tarihlerinde onaylanan Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması. Bu anlaşmaya göre İtalya, Fransa'nın iddia ettiği bölgeden en kuzeyde Niğde'den İzmir'e kadar uzanan hattın güneyini alacak. Ayrıca Ege bölgesinde Bursa'ya kadar uzanan bölgede nüfus sahibi olacaktı. İngiltere'nin Osmanlı sonrası Orta Doğu için verdiği başka bir söz daha vardı. Bu söz dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un İngiltere'deki Yahudi cemaatinin önde gelen üyesi Lionel Rothschild'e yazdığı ve Balfour Deklarasyonu olarak tarihe geçecek mektupta verildi. 2 Kasım 1917 tarihli mektupta Balfour, İngiltere hükümetinin Siyonist
emellere sempatiyle yaklaştığını ilan ederken Filistin'de Yahudiler için bir devlet kurulması için çabalayacağı sözünü vermişti. Mektup bir hafta sonra 9 Kasım 1917 günü ifşa oldu. Bu arada ne İtalya'ya ne de Siyonist Teşkilatı'na verilen sözlere Rusya'nın taraf olmadığını not edelim. Zira Rusya'da 1917 yılının Mart ayında bir halk devrimi olmuş, Çar Nikolay tahttan çekilmişti. Geçici hükümet savaşa devam etme kararı verse de Rus orduları hemen hemen bütün cephelerden geri çekilmekteydi. Nitekim Rusya savaşa devam edemedi ve aynı yılın Kasım ayında Rusya'da iktidarı devralan komünistler Almanya ile Aralık ayında ateşkes imzaladı. Ancak bu ateşkesten önce Kasım ayının sonlarında emperyal güçler arasında imzalanan Sykes-Picot dahil bütün gizli anlaşmaları ifşa etti. Savaş en azından Orta Doğu için Osmanlı'nın 30 Ekim 1918 günü Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamasıyla sona erdi. 3 gün sonra İngiliz kuvvetleri Sykes-Picot Anlaşması ile Fransa'ya bırakılan Musul'a girdi. Bir ay sonra dönemin İngiliz ve Fransız başbakanları Londra'daki Fransız Büyükelçiliği'nde buluştu. Bu buluşmada Fransa, Kuzey Irak ve Filistin'deki bütün haklarından feragat etti. Karşılığında ise Musul'da çıkarılacak petrolden pay, Almanya ve Şerif Hüseyin'e karşı İngiltere'nin desteğini aldı. Böylece Sykes-Picot Anlaşması uygulama aşamasında ilk değişikliğe uğramış oldu. Aslında Sykes-Picot ve onunla ilişkili gizli anlaşmaların hiçbiri tam olarak uygulanamadı. Bugün Türkiye sınırları üzerindeki emperyal emellerin tamamı suya düştü. Orta Doğu'nun geri kalanında da uygulama sınırlı kaldı. Fransa, anlaşmanın öngördüğü gibi Lübnan'ı, Suriye sahillerini ve Hatay'ı aldı. İngiltere ise Güney Irak'ı. Ancak anlaşmanın öngördüğü Arap Devleti kurulmadı. Arap Devleti için öngörülen topraklar Fransa ve İngiltere tarafından paylaşıldı. Böylece Fransa, bugünkü sınırları ile Suriye'nin tamamını, İngiltere bugünkü sınırları ile İsrail, Filistin, Ürdün ve Irak'ın tamamını aldı. Bu arada Şerif Hüseyin'e gelince, aslında Sykes-Picot Anlaşması ve içeriği Şerif Hüseyin için sır değildi. Zira Rusya'nın gizli anlaşmaları ifşa etmesinden 6 ay önce Sykes ve Picot Şerif Hüseyin'le Cidde'de görüşmüş ve anlaşmayı ona açıklamışlardı. İngiltere'nin kendisini kandırdığı ve yanlış yönlendirdiği ortadaydı. Ancak buna rağmen Hüseyin ve oğulları Abdullah ve Faysal Osmanlı güçlerini taciz etmeye ve İngiltere-Fransa tarafında savaşmaya devam etti. Hatta 1 Ekim 1918 günü Şam'ı ele geçiren İngiliz ordusu şehre Faysal'ın güçleriyle birlikte girecekti. Hüseyin 1924 yılına kadar Hicaz kralı olarak kaldı. Yerine geçen oğlu Abdullah ise 1925 yılına kadar. İbn Suud'un Hicaz'ı tamamen kontrolü altına almasının ardından Hüseyin Kıbrıs'a sürgüne gitti. Oğul Abdullah ise İngiltere'nin mandası altındaki Ürdün'e. Abdullah zaten İngiltere'nin onayı ile 1921 yılından beri Ürdün'ün emiriydi. 1946'da Ürdün bağımsızlığını kazanınca da kral oldu. Abdullah 1951'de bir Filistinli tarafından suikastle öldürüldü. Şerif Hüseyin ise Kıbrıs'taki sürgününden bir süre sonra oğlu Abdullah'ın yanına Amman'a yerleşti ve 1931'de orada öldü. Hüseyin'in diğer oğlu Faysal, Suriye'den Fransa tarafından askeri güç kullanılarak çıkarıldı. Yaklaşık bir yıl sonra İngiltere tarafından Irak'ın kralı olarak tahta çıktı ve 12 yıl sonra 1933'te öldü. Faysal'ın ardından ilk önce oğlu Gazi, daha sonra ise torunu Faysal kral oldu. Torun Faysal 1958 yılında askeri bir darbeyle tahttan indirildi ve darbeciler tarafından aynı gün idam edildi. Faysal idam edildiğinde sadece 23 yaşındaydı. Şerif Hüseyin'in ailesi bugün halen daha Ürdün'ün kraliyet ailesi. Kral Abdullah, Şerif Hüseyin'in torununun torunu. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Barak, Batı bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil, emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız.